Hepinize selamlar sevgiler dostlarım. İzmir'de bugün güneşli bir havadayız. Soğuk ama güneşli bir hava. Bunu fırsat bilerek aracın yanına indim. Güzel bir çalışma yapmayı düşünüyorum yine bugün. Bugünlerde arkadaşlar içimde tarifi mümkün olmayan bir sevinç var. Bunun için bir sebebim de yok ama yeniden araba ateşi, pürüzsüz sevdası, araç tutkusu içimde alevlendi desem yeridir. Biliyorsunuz bir takım ekonomik sıkıntılardan dolayı hayat biraz yormuştu. Hala aynı sorunlar devam etmekte, bir değişiklik yok ama nedense gene içimde bir umut var. Son günlerde pürüzsüz sevgim, pürüzsüz sevdam yine kabardı. Zaten hiçbir zaman kaybolmuyor bu sevda, her zaman içinizde. Sadece dış etkenlerle biraz bastırılıyor diyeyim, biraz ertelenmek zorunda kalıyor diyeyim. Şimdi bugün yapacağımız çalışmaya gelince düşündüm neler yapabilirim dedim kanal için, sizler için. Bana çokça sorulan bir soru var arkadaşlar. Özellikle bu kış günlerinde işte branda araca zararı ne? Branda kullanımı nasıl olur? Kış günlerinde ne yapabiliriz? Nasıl yaparız diye. Şimdi ben size benim brandanın hali ortada. Tek brandaya düştük. Etrafımızdaki sevimli kediler sağ olsun brandayı paramparça etmişler. Bu yüzden tek brandaya düştük. Bu tek branda da yırtık durumda. Şimdi altına nasıl su almış, neler yapmamız lazım? Boya üzerindeki olumsuz etkilerini ben size anlatacağım. Boyayı nasıl mümkün mertebe daha koruruz, daha iyi hale getiririz? Elimizden geldiği kadar nasıl ömrünü uzatırız? Bununla ilgili bilgiler vereceğim. Brandayı şimdi hep beraber kaldıralım. Ben size adım adım sıkıntılı yerleri tek tek göstereyim. Bunu bir görelim. Bakalım brandanın araca olumlu, olumsuz etkileri nelermiş? Birlikte görelim bunları. Evet dostlar, şimdi öncelikle brandamızı bir dıştan inceleyelim. Şöyle gördüğünüz gibi brandamızın üzerinde envai çeşit pislik, çevrenin etkisi mevcut. Benim otoparkım şu anda zemini toprak. Yakında asfalt olacağından bahsettim ama hala bu işleme geçilemedi. Ücreti toplandı ama hala geçilemedi. Şöyle pis bir ortamdayım. Yağmur, çamur, her şey yüzeyde var. Haliyle burada kapalı alanımız olmadığı için branda kullanmamız şart. Bakın görüyorsunuz işte kedi pislikleri. Ne arasanız var. Kedi çişleri, her şey aracın üzerinde mevcut. Yumuşak bir ortam olduğu için de seviyor kediler. Bakın kedi tırnak izlerini, şöyle pati izlerini size göstereyim. Yakın plandan. Her tarafını tiftiklemişler aracın. Yani brandanız çelikten olsa ancak korur bu sevimli yaratıklara karşı. İşte onlardan bir tanesi de orada gidiyor karşıda. Evet. Aracımızın, brandamızın genel durumu bu şekilde dostlar. Bunu hep beraber şimdi kaldıralım. Yavaş yavaş tek elde, çünkü bir elle kamerayı tuttuğum için tek elde yapacağım. Biraz ağır olacak. Öncelikle arkadan, köşeden başlayalım. Bakın. Mesela içine bu su almış. Suyu görüyorsunuz. Bu su Allah bilir kaç gündür burada. En son yağmur yağdı, epey oldu. Bu suyu şimdi mikrofiber bez yardımıyla atacağız. Bu su çok uzun vadeli kalır ve yoğun güneş ışığına maruz kalırsa boyanızı yakar. Bakın. O yüzden diyorum ben arkadaşlara, branda kullanıyorsanız biraz zahmetlidir. Arada bir açıp suyunu, tozunu vesaire almanız lazım. Bakın. Suyun etkisi. Brandaya şu noktada. Demek ki o noktayı kediler yırtmış. Zira tampondaki su. Gördüğünüz gibi. Şurada da bir nokta var. Şurada da biraz su gelmiş. Şu alana. Brandayı toplamaya devam ediyoruz. Şimdi önden de açalım arkadaşlar. Şu alanlara biraz gelmiş. Özellikle şunu belirteyim. Koyu renk araçlarda buna çok dikkat etmeniz lazım. Verniği yaktınız mı koyu renk araçta çok kötü gözüküyor. İşte bakın. Suyun etkisi. Tampon üzerinde nasıl da kendini belli ediyor. Bunu biraz daha burada bıraksak boya yanar. Yoğun bir güneş yerse güneşin etkisiyle kimyasal bir reaksiyon oluyor. İçindeki asit suyun, yağmur suyundaki bir şekilde. Şu alana zaten bakmayın, bu tam yere düştüğü için eski brandanın çamurluğun verniği yapışmış, bunu ben yapmıştım biliyorsunuz. Bu komple atılacak, yenisi takılacak ya da bunu yaptıracağız. Onun branda ile ilgisi yok yani. Şöyle biz açmaya devam edelim. Evet. Bakın.
tavan bölgesi. Sunroof bölgesi bakın. Su nasıl da birikiyor. Buna müdahale etmezseniz bu su dediğim gibi boyanızın yanmasına sebep olur. Fakat şunu söyleyebilirsiniz. Peki abi bu kadar sıkıntıya rağmen branda kullanmak faydalı mı? Evet faydalı. Yoksa bu araçta branda olmasaydı boya şu arabanın boyası gibi olurdu. Bu arabada artık çok samimi bir arkadaşımın, abimin, bu arabanın artık boyası iyice artık nar, yani kırmızıyken, nar çiçeği deniyor herhalde, kırmızıyken güzel bir Suzuki Swift GRX artık boya yanmış. Yani gitmiş artık. Ama araç hala temiz. Boya namına da bakın, üstünde bir şey kalmamış, vernik namına. Ham boyaya kadar inmiş güneşin etkisiyle. Bunu fitillerin üzerindeki renk açılmasından görebilirsiniz. Yani artık araçta boya ve renk namına, canlılık namına maalesef bir şey kalmıyor. Çünkü İzmir sıcak bir ülke, sıcak bir memleket. Aracımızda güneş ışığı çok olumsuz etkide bulunuyor. Özellikle toz, kir, çamur. Benim bulunduğum alanda şu anda iki inşaatın arasında iki büyük inşaat var. Bir Göztepe Stadı, bir de İstinye Park Alışveriş Merkezi. Bunların arasında kaldığı için bakın suyu görüyorsunuz. Branda kullanmam şart bu pis ortamda. Yoksa toz, kir, aracın hava kanalları dahil, göğüslük altındaki ızgaralar, paneller dahil, içi dahil her tarafına nüfuz eder ve çok daha büyük iş çıkarır. Şimdi ben bu brandayı katlayayım dostlar. Bu suyu mikrofiber bezlerle emelim. Ardından boyamız üzerinde nasıl bir işlem yapabileceğimize bugün birlikte bakalım. Evet sevgili dostlarım. Brandamızı kaldırdık şu anda ve altındaki suyu duruladık. Boyamın genel hali bu. Bu boya 2015 yılında yapıldı arkadaşlar. Yaklaşık 5 yıllık bir boya. Bu boyayı ben branda sayesinde bu şekilde korudum. Tabi elimden geldiği kadar korudum diyeyim. Yani dış şartlar malum. Mümkün mertebe kadar iyi bir şekilde korumaya çaba gösterdim. Bu kadar koruyabildim 5 yılda boyayı. Evet, branda kullanımı gerçekten zor. Boyayı yakma ve verniği yakma tehlikesi var. Islandığı zaman, içine su geçirdiği zaman ve durulanmadığı zaman. Fakat yine de her şeye rağmen brandasız olmuyor. Eğer branda olmasa şu trimlerin arasına öyle tozlular ki pencere içleri, kapı aralıkları vesaire her yere kadar bu toz, kir girer. Ve bunu çıkarmak için gerçekten bir mücadele verirsiniz. Şöyle aracın sunroof kısmını da göstereyim. Bu sunroof sacını sıfır yaptırmıştık, sıfır bastırmıştık yeni saçtan. Fakat gerçekten G4'lerde kronik olan sunroof çürüme hastalığı çok önemli bir sorun. Ve bu ancak ve ancak cam sunroof ya da plexi sunroof'la çözülebilir. Cam sunroof'tan yanayım ben. Çok daha şık duruyor. Bagajımızda az önce gösterdiğim su birikintisini de temizledim. Şu anda gördüğünüz gibi herhangi bir üzerinde tamponumuzun olsun, bagajımızın olduğu bir su birikimi yok. Şöyle şu alanlara da göstereyim sizlere. Aracımın şu anda boya olarak çok aşırı bir sıkıntısı yok. Bir sol ön çamurluk kısmı boyanacak. Benim bir denemem olmuştu biliyorsunuz. Tam verniği attığım sırada tampon yere düşmüştü. Orada biraz sürtülmeler, ezilmeler olmuştu. Şu alan. Daha sonra da üzerine yapışan branda güneşin de etkisiyle tüylerini bırakmış ve şu şekilde kötü bir görünüm oluşturmuştu. Bunu da imkanımız olunca halledeceğiz. Önemli olan çok fazla sıkıntımızın olmayışı. Bir ön tampon, arka tampon ayarları yapılacak. Belki ön ve arka tamponu boyatırım. Arka tamponumuzu da otoparkta biliyorsunuz burada dokundurmuşlardı. Küçük bir bezemiz vardı, minik. Onu da yaptıracağım. Elimden geldiği kadar ben onarıp yapmıştım. O zamanlar. Şurada küçük bir noktamız var. Bunu da yaptırmayı düşünüyorum. Rütuş olursa rütuştan bunu düzelteceğim. Çünkü tamponun gerisinde pek bir problem yok. Olmaz derlerse komple boyatırız. Bunlar ileriki aşamada yapılacak işler. Aracımızın genel durumu bu. Şimdi bu şekilde aracımızı korumak için bir kışlık bakım, bir kışlık ince bir cila yapmayı düşünüyorum dostlar. Bunu da şimdi hep birlikte sizlerle paylaşacağım. Uygulamamızı birlikte yapacağız. Evet dostlar. Şimdi cila işlemimize geçeceğiz. Bu işlemi yapmak için elimde iki tip malzeme var. Bir tanesi Turtlewax'ın Super Hard Shell cilası ki Arda'nın aracında da bunu uygulamıştım. Bir tanesi de Sonax'ın Polish and Wax Color adlı aracın boyasına özel olarak üretilmiş bir cila.
Kırmızı arabalara kırmızı, siyahlara siyah, grilere gri. Özel bir seridi bu. Boyayı beslediği, güçlendirdiği söyleniyor. Özellikle bizim şu anki amacımıza çok uygun bir cila. Bu yüzden bunu kullanmayı düşünüyorum. Bir deneyelim bakalım. Aracın üzerindeki etkisi nasıl olacak? Boyayı canlandırmadaki etkisi nasıl olacak? Bunları hep beraber deneyip gözlemleyelim. Uygulamamızı yapalım. Evet dostlar, işte cila işlemini bitirdik. Gerçekten güzel oldu. Hızlı ve seri bir cilalama yaptık. Bir kış bakımı. Amaç aracı derinlemesine bir cila değil, üstten yüzeysel olarak kışın koruyacak bir cila. Tabii ki esas detaylı bakımımız pasta cila şeklinde, boya koruma şeklinde oluyor. Ben şu anda kışlık arabamın boyasını branda altında yanmasını engellesin, kolay kolay deforme olmasın diye yaptığım bir bakım işlemiydi. Şimdi size yakın plandan bunu göstereyim. Boya üzerindeki etkisini görelim. Benim hoşuma gitti. Sonax'ın bu ürünü gerçekten başarılı diyebilirim. Renk koduna göre kullanılan bir ürün. Gerçekten hafif boyamsı bir malzeme var içinde. Yani aracın siyahsa siyah, kırmızıysa kırmızı, gri ise gri. Ona özel besleyici bir madde var. Boyayı besliyor. Hoşuma gitti. Gerçekten güzel. Şimdi yakın plandan detaylı bir şekilde inceleyelim. Evet dostlar, işte cila uygulaması yapılmış boyamız. Hoşuma gittiğini söyleyebilirim. Boyada çok aşırı bir kusur vesaire yoktu ama koruma anlamında gerçekten etkili oldu. Dediğim gibi amacım profesyonel bir bakımdan ziyade boyamızın kış şartlarında temiz durmasını, üzerinde deformasyon oluşmasını mümkün mertebe önlemek. Çünkü şu anda yeni bir boyaya ne güç yeter ne imkanlar buna el verir. Kaliteli bir boya işlemi nereden baksanız 15.000 TL gibi bir rakama çıkar olmuş artık. Eskiden olduğu gibi 3.000 liralara, 2.000 liralara boya yapmak gerçekten olanaksız. Ha, yaparsınız ama yaptığınız boyadan ne kadar hayır gelir? Bu da tartışılır tabii ki. Şahsen artık bu tip araçlara kaliteli işçilikler istiyorum dostlar. Araçlarımız bunu hak ediyor. Ama dediğim gibi her şey imkan meselesi tabii ki. Gerçekten güzel oldu. Hoşuma giden bir uygulama oldu. Yoruculuk ve uğraştırıcı kısmını sorarsanız yani 10 üzerinden 6 diyebilirim. Çok yorucu bir işlem değil. Çok da aşırı emek gerektiren bir işlem değil ama tabii biraz emek vermeden bir şey olmuyor. Şu şekilde göstereyim sizlere. Şu an sol ön çamurluk harici herhangi bir sıkıntısı yok aracımızın boya olarak. Ön ve arka tampon boyansı olur. Biliyorsunuz otoparklarda darbe, yani durduğu yerde araç darbe alıyor. Dikkatsiz sürücüler sayesinde. Bugün de bunları yaptık. Gerçekten güzel bir çalışma oldu. Görüşmek dileğiyle dostlar. Evet dostlar, bugün de video çekimimizin sonuna geldik. Güzel bir çalışma oldu. Bana her zaman sorulan bir soruydu bu. Aracımızın kışın brandadan nasıl koruruz ya da uzun süreli branda örtümünün araca zararları olur mu diye. Evet, bir takım zararları var ama dikkat ederseniz, düzenli ve dikkatli kullanırsanız bu zararları aracınızın üzerine yansıtmazsınız. Bugün yaptığım çalışma aracımın bir nevi kışlık bakımıydı. Aracın brandasını, özellikle havalandırmayı, havalandırmanın faydalarını, altında nem bırakmanın zararlarını
ve bunun boya üzerindeki olumsuz etkilerini bunlar üzerinde konuştuk. Yaptığım ince cila uygulaması aracın boyasını bir nevi brandanın olumsuz etkilerine karşı koruyacaktır. Branda kullanırken en çok dikkat etmeniz gereken nokta, her zaman olduğu gibi söylediğim için tekrar bunu belirtmek istiyorum sizlere. Aracı lütfen sızan sulardan koruyun. Brandayın altına arada bir havalandırma yapın ve buraya sızan suları temizleyin. Eğer ki altına sızan suları temizlemezseniz ve brandanız su geçiriyorsa bu uzun süreli kaldığında boyanızı yakar, verniğinizi de yakar. Hele hele aracınız koyu renkse aracınız resmen tabiri caizse damalı eşek gibi bir görünüme kavuşabilir. Yani Kovando kamuflajı gibi bir görünüme kavuşabilir. Bu da çok kötü olur. Evet dostlar, bugünkü videomuzun sonuna geldik. Hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. Görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.